Bodrum'dan herkese merhaba. Bakmayın havanın bu kadar güzel olduğuna. Pazar akşamı döndüğümüzde bize fırtınalı bir hava karşıladı. Hatta bir gün önce etrafı gerçekten yakıp yıkmış. Verandadaki eşyaları dağıtmış, bahçeye çer çöp konmuş. Üstelik bir de elektrikler gitmiş. Bu kesintiler hem uzun hem birkaç gündür de devam ediyor. Trafo mu ne patlamış. Ama bu zorluklar bile buradaki hayatın güzelliğini gölgeleyemez. Bugün sizlerle Bodrum'da kış benim için ne anlama geliyor onu paylaşmak istiyorum. Yani bolca çaba, bir o kadar da keyif diyebiliriz özetle. Fırtına yüzünden verandada böyle eşyalar yer değiştirmiş olsa da bizim için asıl mesele verandayı örten OSB'lerin rüzgara dayanamamış olması. Hemen şu uçtaki bir bölüm kalkmış. Zaten buradan gökyüzünü görmek mümkün. Mesela bunun onarılması gerek. Bahçe çer çöple dolmuş. Yapılacaklar içinde en basit olduğu için hemen ona giriştim. Zira cumartesi hatta öyle bir yağış olmuş ki sitenin girişinin bayağı böyle nehre döndüğünden bahsettiler. Yani iyi ki bir gün sonra gelmişiz diyorum. Fakat dediğim gibi elektrikler kesikti. Elektrikler kesik olunca suyumuz da yoktu. Ama şikayet etmek, pes etmek yok. Biz de birkaç gündür sobamızı yaktık, mumlarımızı yaktık. Ev içerisinde öyle oturduk, fırtınanın geçmesini bekledik. Ezileceksin kedi. Bu sene odun almadık. Eskileri çıkarıp yakalım dedik. Alt kalıp böyle çürümesinler. O yüzden bunları da verandaya dizmem, orada istiflemem gerekiyor. Gecelerimiz tam bir nostalji havasında geçiyor. Soba başında, mum ve gaz lambası ışığında böyle oturuyoruz. Elektriğin gelmesini bekliyoruz. Umarım kısa sürede de tamir ederler. Bu böyle hani sürdürülebilir bir şey değil bir taraftan da. Ama nihayetinde elektrik yüzünden klimayla ısınan komşularımız arada ısınmak için bizi uğruyorlar. Geçenlerde Elif ve Gökhan geldiler yine ısınmak için ama çok güzel bir sürpriz yapmışlar. Elinde küçük bir pasta vardı. Benim yaş günümü kutlamak için gelmişler. Mum üfledik, çayımızı içtik falan. Çok belli etmedim ama epey duygulandım. Yani. Bir de şimdi yeni bir fitil almam lazım. Ya bir kez daha iyi ki burada yaşıyorum dedim. 2 hafta İstanbul'da kaldım. Pek çok arkadaşımı görme şansım olmadı. Yani diyordum ya böyle onları görebilirsem bonus olur diye. Bir kere herkes bir koşturma içinde. Bir de benim de kendi yapmam gereken şeyler falan bir türlü denk getiremedik. Burada yaşamayı seviyorum çünkü sürekli bir hal hatır sorma var, sürekli bir program yapma var. İstanbul'daki arkadaşlarım alınmasınlar tabii. Elbette kış bir noktadan sonra kendi uğraşlarını da beraberinde getiriyor. Mesela bahçe bakımı gibi. Bu sene ağaçların ve mesela arkamdaki kar topları gibi artık boy atmış, kontrol etmesi zorlaşmış bitkilerin budanması lazım ki bu sene sert budama yapalım dedik. Yaza böyle fışkırsınlar, güçlensinler. Ama bütün bunları tek başıma yapamam. Mutlaka birinin bana yardım etmesi gerekiyor. Ya bir arkadaşımdan rica edeceğim ya da birinden. Dolayısıyla bahçe işi özellikle ekip ve ekipman işi. Geçen sene meyve ağaçlarımız işte hem çekirge hem yaprak biti hem de kırmızı örümcek istilasına uğradı. Ben normalde ilaç kullanmıyorum ama bu sene onların bakımlarının da yapılması gerekiyor. Bayağı bahara kadar tarımla uğraşacağız yani. Yoksa yine bahçenin yarısını kaybedebiliriz. Evet, kedileri de unutmadım. Pakize ve Kara için izole edilmiş 2 tane kutu hazırladım. Bu kış kendilerini koruyabilsinler diye. Dışarıda olmaktan mutlular. Hani neden evde bakmıyorsunuz falan gibi sorulabilir. Ama onlar dışarıda olmaktan mutlular ve şehirli kedilere göre bence
doğanın bir parçası oldukları için hayatta kalma konusunda çok daha becerikliler. Sanıyorum biz burada yokken, olmadığımız süre içerisinde ve fırtınada kendilerini güvende hissedecekleri bir yer mutlaka bulmuşlardır. Zaten böyle domuz gibi sağlıklı çıktılar karşımıza. Sabah sporumuzu da yaptık. Zaten bunu yapmazsak çok hareketsiz kalıyoruz. Yani bu anlamda şunu diyebilirim ki bir kışı Bodrum gibi bir yerde geçirmek istiyorsanız vücudunuzu hareket ettirecek uğraşlar bulmanız gerekiyor. Bunun da altındaki formül kendi işini kendin yap. Git çöpünü dök, odununu kes, etrafı temizle, bahçeni temizle, çer çöplerle uğraş. Yapacak çok iş oluyor. Yani kışın Bodrum'da yaşamak demek biraz uğraş demek. Bunları zorluktan saymıyorum. Son derece mutluyum. Yani kediler kutularından memnun. Ben buradaki hayatımdan memnunum. İşte geldiğimizden beri dediğim üzere çöpleri temizledim. En basitinden başladım. Odunları verandaya atmaya devam ediyorum. Yukarı çıktım baktım yapabilir miyim diye membranı eğer kapatabilirsem belki yağmurdan koruyabilirim diye ama nasıl yapmış bu rüzgar ya? Olmayacak. Biri yardım ederse belki Gökhan'dan yardım isterim. Gerçi yarın da Selimiye'ye gitmem gerekiyor. Bu arada Selimiye demişken orada kaba sıva işlemleri tamamlandı. Mantolama ve doğrulamalar şimdi sırada. Kendim yapabileceğim işlere kafa yoruyorum bu aralar. Yani ne bileyim boya badanasını kendim yapabilir miyim? Seramikleri ben döşeyebilir miyim? Yani işçilik maliyetlerinden biraz tasarruf etmek istiyorum. Ama bir taraftan da bu sürecin bana farklı beceriler kazandırabileceğini düşünüyorum. 15 gün içinde mantolamamız, çatımız, bir yandan da içerinin alçısını toparlamış oluruz. Öyle mi diyorsun? 15 gün içinde. Bir ay diyelim, bir ay ya da Ay, en fazla komple bir ay. bitmiştir. Komple biteriz. Yeni yıla bitmiş olur. Şuraya bir Picasso asarız. Merdiven. Güzel böyle bir alan olur yeni. Buraya ne yapacağız? Dolap mı? Evet, orası vestiyer gibi bir şey olacak o taraf. Güzel. Burası da dolap olacak. Bilmiyorum. Yani direkt öğleden sonra bu taraf ışık kalıyor. Evet, evet. Ay nasıl bana? Ben hani ilk kez usta gördüm yılda. Hep geldiğim Ha kimse olmuyor. kimse olmuyor. Ama her geldiğimizde bir şey değişiyordu yani. Birazdan usta görmek de güzel oldu. Burası tek taraflı açık bir şey söyleyeyim. Evet, tek taraf. Ahşap olaydı. Bayağı Kanat- pencere var yani her yer. Pencere. Evet. Burası soba şömine neyse koyacaksak olacak bacası. Güzel oldu. Sonuç olarak Bodrum'da kış doğayla uyum halinde yaşama sanatı. Tabii zorluklar var ama bu zorluklar da beni kendime yetebilen ve üretken biri haline getiriyor. O yüzden de buradaki o basit hayatı çok seviyorum. Daha ne anlatabilirim bilmiyorum. Aklıma da çok bir şey gelmiyor. O halde bana müsaade. Zaten hava da kararmaya başladı. Bir sonraki videoya kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın. Bu arada İstanbul'da falan gürültüden bahsediyorduk ya da Barcelona videosunun, Atina videosunun bir şehir gürültüsü, uğultusu olduğundan. Bodrum'da da kış demek bir taraftan inşaat sözünün demek. Bu tangırtılar, tungurtular, tak tak sesleri kış boyunca sürecek. Kaçış yok.